Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için tüm püf noktaları ve tüm detaylarıyla Airfry'da bütün tavuk nasıl yapılır bununla ilgili bir video hazırladım. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Ben bugün 2 kilogramlık bir tavuk kullanıyorum ve tavuğumun öncesinde bu kuyruk kısmını, kanadının uçlarını ve butunun uç kısımlarını kesip güzelce temizledim. Bir de tavuğun bu iç kısmında bulunan yağları da aldım. Bunları da alırsanız tavuğunuz pişerken çok yağ damlatmayıp dumana da sebep olmayacaktır. Sonrasında tavuğumu 1 yemek kaşığı tuz ile güzelce ovalıyorum. Ben bu tarifimde sadece tuz kullanacağım. Herhangi bir sos malzemesi kullanmıyorum. Tuzu tavuğun iç kısımlarına ve bu derisinin alt kısımlarına güzelce böyle elimle dökerek serpiştiriyorum. Sonrasında tavuğumun göğüs kısmına da bıçakla 2 tane çizik atarak yine göğüs kısmını da güzelce tuzluyorum. Bildiğiniz üzere tavuğun göğüs kısmı en zor ve en son pişen kısmıdır. Bu nedenle şöyle 2 tane çizik atıyorum ve sonrasında da yine bu iç kısımlarını da elimle güzelce tuzluyorum. Ben tarifimde 1 yemek kaşığı tuz kullandım. Size fazla gelirse tuz miktarını azaltabilirsiniz. Şöyle ovuştura ovuştura, ova ova güzelce tavuğuma masaj yaparak tuzunu yediriyorum. Tavuğumu güzelce tuzladıktan sonra bu şekilde en az 2 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Bu işlemi bir gün öncesinde yaparsanız tavuğunuz tuzunu daha iyi çekecek ve lezzeti daha da güzel olacaktır. Ben şu anda 2 saat kadar tavuğumu bekleteceğim. Gördüğünüz gibi ovuşturarak her yerini güzelce tuzladım ve sonrasında bir servis tabağının içerisine alarak üzerine de bir poşet geçirerek tavuğumu buzdolabının alt kısmında 2 saat kadar dinlendiriyorum. Evet, tavuğumuz 2 saat kadar dinlendi. Sıra geldi pişirme işlemine. Benim kullandığım Airfry Philips marka XX Large olan model. Bu Airfry akıllı sensör teknolojisine sahip ve üzerinde seçili programlar yer almakta. Şimdi tavuğumuzu bu tel sepetin içerisinde pişireceğiz ve tel sepetin içerisinde kesinlikle yağlı kağıt sermiyoruz. Ve tavuğumuzu yerleştirirken de bu kesik attığımız göğüs kısmı üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Airfryer içerisinde ben kesinlikle yağlı kağıt kullanmıyorum. Çünkü yağlı kağıt cihaz içerisindeki sıcak havanın dönmesine engel teşkil ediyor. Yağlı kağıt koyduğunuzda içerisindeki gıda normal süreden çok daha geç bir şekilde pişiyor. Şimdi sepeti yerine yerleştiriyorum ve cihazımı çalıştırıyorum. Bu üstte seçili olan programlardan bütün tavuk olan kısma getiriyorum ve orta tuşa basarak cihazımı çalıştırıyorum. Kullandığım bu model akıllı sensör teknolojisine sahip. İçerisindeki gıdayı kendi sensörüyle algılıyor, süreyi ve dakikayı kendi belirliyor. 180 derece ve 65 dakika olarak ayarladı. Hiçbir şekilde bu süreye müdahale etmeyin. Bütün tavuğu kendi programında ve kendi süresinde pişirirseniz daha güzel sonuç alacaksınız. Bir de bana pişirme sırasında cihazdan çok duman geldiği yönünde sorular var ama gördüğünüz üzere benim cihazımdan herhangi bir duman çıkmıyor. Cihazdan duman çıkmasının en büyük nedeni içerisinde bir önceki yaptığınız işlemden kalan yemek artıklarının olmasıdır. Ya da videonun başında da söylediğim üzere tavuğun iç kısmındaki yağları almazsanız o yağlar hazneye damlayarak yine dumana sebep olabiliyor. Tavuğumuzun pişmesine daha 30 dakika var. Ben sadece size göstermek amaçlı sepeti açtım. Sizler bu aşamada sepeti açmayın. Bütün tavuğunuzun yanına şöyle basmati pirinç ile garnitürlü bir pilav hazırlayıp servis edebilirsiniz. Size de fikir olması amacıyla paylaşmak istedim. Bu arada basmati pirinç pilavı tarifi de kanalımda mevcut. Dilerseniz de onu izleyebilirsiniz. Normal şartlarda Airfry'da pişirilen tavuğun 1 kilo 400 gram olması gerekiyor ama ben bugün 2 kilo tavuğu rahatlıkla pişirmiş oldum. Tavuğumu hiçbir şekilde alt üst etmedim. Sürenin sonuna kadar nasıl koyduysam o şekilde tavuğum pişti. Üzerine herhangi bir sos sürmediğim için de üzerindeki sos yanmadı. Şöyle ben sürenin sonunda alt üst ediyorum ve alt kısmını da yine 10 dakika kadar pişiriyorum. Dilerseniz bu aşamada tavuğunuza sürmek için bir sos hazırlayarak son 10 dakika soslu bir şekilde de pişirmeye devam edebilirsiniz.
Tavuğumuzun üzerine herhangi bir sos sürmeden sadece tuzlayarak sizin de gördüğünüz gibi tavuğumuz çok güzel kızardı. Aynı bu piliç çevirmecilerde satılan tavuklar gibi oldu. Evet, airfryer içerisindeki bütün tavuğumuz çok güzel pişti. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Böyle dışı çıtır çıtır, içerisi de yumuşacık ve sulu sulu bir tavuğunuz oluyor. Şöyle ben orta kısmını keserek de size yakından göstermek istiyorum. Her yeri eşit bir şekilde ve çok güzel pişmiş oldu. Bu arada kanalımda farklı airfryer tarifleri de mevcut. Açıklamadaki linki tıklayarak dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Ve sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Airfryer'da uzun sürede bütün tavuk pişiyor ama böyle kurumadan içi sulu sulu, dışı da çıtır çıtır bir tavuğunuz oluyor. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir de bana en çok sorulan sepet temizliğine biraz bu videomda değinmek istiyorum. Airfryer'da gördüğünüz gibi bütün tavuğu pişirdim ve sepeti de bu hale geldi. Ben bu aşamada sepeti sıcakken içerisine biraz böyle kaynamış su döküyorum. Yani sepetin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine sıcak su döktüğünüzde ve bu şekilde biraz beklettiğinizde sepeti temizlemek çok daha kolay oluyor. Hiçbir şekilde içerisinde yemek yaptıktan sonra, bir şeyler pişirdikten sonra sepeti yemek kalıntısıyla bırakmayın. Her kullanımdan sonra sepeti muhakkak temizleyin. Aksi halde birbirine yapışacak ve temizliği daha da zor bir hal alacaktır. Ben makineye atmıyorum. Bu şekilde bulaşık deterjanıyla ve bulaşık süngeriyle yıkıyorum. Başında da söylediğim gibi sepetin içerisine sıcak su koyup bir müddet beklettikten sonra yapışan böyle kızartma kalıntıları, yağlar çok kolaylıkla çıkıyor. Sepeti temizlerken bu kısmında ben bulaşık teli de kullanıyorum. Herhangi bir zarar vermiyor. Böyle süngerle, bazen de gördüğünüz gibi bir bulaşık teliyle yine her yerini güzelce temizliyorum. Bir de ben rezistansla ilgili genel bir temizlik yapmıyorum. Ya şöyle düşünüyorum bu konuda. Bir fırının rezistansını nasıl temizlemiyorsanız ben airfryer'in de temizlenmesi taraftarı değilim. Sadece her kullanım sonrasında sıcakken böyle nemli bir bezle yetişebildiğim yerleri silerek rezistans temizliği yapıyorum. Öyle bol kimyasal yağ çözücüler dökerek temizlenen bir rezistansta ben herhangi bir yemek pişiremem doğrusu. Evet, sepeti güzel bir şekilde temizledikten sonra kurulamayı da ihmal etmeyelim. Kuruladıktan sonra yerine yerleştirelim. Ben bir senedir bu cihazı kullanıyorum ve her kullanım sonrasında muhakkak sepetini temizliyorum. Sizler de sepeti her kullanım sonrası temizlerseniz hem cihazda duman hem de koku oluşumu olmayacaktır. Evet, bir videomun daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.